Dünya nüfusu artmış ve gezegenin varlığını tehdit etmeye başlamıştır. Bunun üzerine 21. yüzyılda insanlık bir plan geliştirir. Bu plana göre Mars, insanlığın yaşayabilmesine elverişli hale getirilecektir. Bu sebeple gezegenin atmosferini dönüştürmek için ilk adım olarak Mars'ın yüzeyine dünyadaki en basit yaşam formlarından biri olan yosun ekilir. Bunun yanında genetik mühendislerinin geliştirdiği hamam böceği kolonileri de Mars'a gönderilir. Bu plana Terraforming projesi denilir. Zaman 2597'ye gelmiştir. Tokyo'da iki suçlu olan Komachi ve Nanao polis tarafından kovalanmaktadır. Kalabalığın içinde koşarak kaçmaya çalışsalar da sonunda polisler onları kuşatır. Tam o anda fütüristik bir araç gökyüzünden süzülerek yaklaşır ve yere iner. Araçta Doktor Honda ve asistanı vardır. Onlar bu suçluları almak ve kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak üzere buradadırlar. Doktor Honda ikiliye Mars kolonizasyon misyonunun bir parçası olmayı teklif eder. Komachi ve Nanao Mars'a gitmeye ve eski hamam böceği kolonilerini temizlemeye zorlanırlar. Doktor Honda onlara suçlarını affetme sözü verir ve ikili teklifi kabul eder. Komachi ve Nanao eğitildikten sonra diğer suçlularla birlikte Box-2 adlı bir uzay gemisiyle Mars'a doğru yola çıkarlar. Nanao, ekibin suçlulardan oluşmasına karşı hep bir güvensizlik içindedir. Bu konuda Komachi ile sohbet ederken Kaptan Keisuke Dojima Mars yüzeyine iniş yapmak üzere olduklarını duyurur. Mars'ı gördüklerinde yüzeyinin artık kırmızı değil, dünyaya benzer şekilde yeşil yosunlarla kaplanmış olduğunu görürler. Mars'ın yüzeyine indiklerinde Teğmen Mina hamam böceklerini öldürmek için havaya kimyasal yayacak bir cihaz çalıştırır. Kaptan gruplara ayrılıp hamam böceklerinin varlığını kontrol etmelerini ister. 3 saat sonra geri dönüp sonuçları paylaşacaklardır. Gruplar Mars'a adım attıklarında yosunlar üzerinde hiç hamam böceği görmediklerini fark ederler. Ancak bir anda karşılarına insan boyutlarında antropomorfik hamam böceği benzeri dev yaratıklar çıkar. Korku içinde hemen bir kayanın arkasına saklanırlar. Onlara bu tür dev yaratıkların varlığından daha önce hiç bahsedilmemiştir. Aynı yaratıkla Komachi ve Nanao da karşılaşır. Komachi yaratıkla dostça selamlaşmaya çalışırken yaratık aniden Nanao'ya saldırır ve boynunu kırar. Komachi büyük bir üzüntüyle Nanao'nun ölümünü izler. Jen ve ekibi de karşılaştıkları yaratıklardan bahsederler. Asuka da o sırada öldürülmüştür. Gemiye dönen grup kaptana bu yaratıkların varlığını anlatır. Kaptan yaratıklardan başından beri haberdardır. Doktor Honda ondan gruba yaratıklardan bahsetmemesini istemiştir. Kaptan 500 yıl önce gönderilen hamam böceklerinin radyasyon nedeniyle hızla evrimleşip insanlardan çok daha güçlü hale geldiğini açıklar. O sırada Doktor Honda ekibin karşısına bir hologram olarak çıkar ve onlara endişelenmemeleri gerektiğini söyler. Doktor, ekibi bu durum için çoktan hazırlamıştır. Her birine onları çeşitli böceklerin süper güçleriyle donatacak özel bir iğne verilir. Bu iğne onların DNA'sını böceklerin DNA'sı ile birleştirerek güçlendirecektir. Yeni güçleriyle Mars'taki dev böceklerle savaşabilmeleri mümkün olacaktır. Ekip buna itiraz ederek bu yaratıklarla savaşmayı istemez ve hemen dünyaya dönmeyi planlar. Ancak kısa süre sonra gemileri devasa yaratıklar tarafından kuşatılır. Cesur bir ekip üyesi olan Gatli, geri kalanların gemiyi kalkışa hazırlamaları için yaratıkları uzaklaştırmayı teklif eder. Lee dışarı çıkarak doktorun verdiği kimyasalı kendine enjekte eder. Vücudu hızla evrimleşir ve asit atabilen bir böcek olan bombardıman böceğinin bazı özelliklerini alarak dönüşür. Yeni güçleriyle yaratıkları geri itmeye çalışır. Ancak bir yaratık ona saldırır ve kısa süre içinde öldürür. O sırada bir başka hamam böceği gemiye tırmanır ve camları kırarak içeri girer. İki ekip üyesini de öldürür. Kaptan kendine hemen iğneyi yapar ve evrimleşir. DNA'sı kurşun karıncaların DNA'sıyla birleşir ve hamam böceğini kolayca yere serer. Ekip kutlama yapmaya başladıklarında radarda milyonlarca hamam böceğinin gemiye doğru geldiğini görürler. Çaresiz bir şekilde hepsiyle savaşamayacaklarını fark ederler. Hızla gemiyi kalkışa hazırlayarak dünyaya dönmeye karar verirler. Fakat Teğmen gemiyi çalıştırırken motorlar arızalanır. Bir sabotaj sonucunda sistem kapanmıştır. Kaptan bir çözüm bulmak için hızlıca bir plan yapar. Ekip yaklaşık 10 yıl önce gönderilen Box-1 adlı başka bir geminin sinyallerini tespit eder. Daha önce gelen bu gemideki teknoloji ile Box-2'nin teknolojisi aynıdır. Bu sebeple Box-1'e gidip Box-2'yi tamir etmek için gerekli parçaları getirmeye karar verirler.
Komachi son bir kez Nanao'nun cesedine bakmak ister. Ancak ağzından garip şeyler çıktığını fark eder. Bu durumu fazla ciddiye almaz ve diğerlerinin arasına katılır. Ekip Bugs 1'e gitmek için rover aracına biner ve devasa hamam böceği sürülerinin içinden geçmek zorunda kalır. Tezuka adındaki üye onlara kaçmalarında yardımcı olmayı önerir ve ona verilen kimyasalı kendine enjekte eder. Rover böceğine dönüşen Tezuka, gaz şeklinde yüksek hızda alevler fırlatarak Mars rover'ını sürünün içinden itmeye başlar. Diğer yandan geminin kaptanı ve onunla birlikte kalan Ichiro tüm güçleriyle savaşmaya devam eder. Fakat her geçen dakika hamam böcekleri sayıca artarak geminin içine sızmaktadır. Kaptan geminin içindeki oksijeni boşaltarak içeri giren böceklerin boğulmasını sağlar. Kısa süre içinde hamam böcekleri nefes alamadığı için bayılmaya başlar. Ancak oksijen eksikliği kaptanı ve Ichiro'yu da etkiler. Kısa süre içinde yere düşerler. Rover ile Bugs 1'e gitmekte olan ekip büyük bir tehlikenin yaklaştığını fark eder. Karşılarından milyonlarca hamam böceğinden oluşan dev bir dalga onlara doğru gelmektedir. Tsuka tüm gücüyle Rover'ı sürükleyerek yaratıkların oluşturduğu dev bir dalgayı yarar. Kısa süre sonra güvenli bir yere iniş yaparlar. Ancak bu rahatlama uzun sürmez. Çok geçmeden karşılarına hamam böceklerinden oluşan başka bir dev dalga çıkar. Bu dalga ilkinden çok daha büyük ve korkunçtur. Tsuka'nın hepsiyle başa çıkamayacağını fark ederler. Bu yüzden iki ekip üyesi Dr. Honda'nın onlara verdiği iğneyle kendilerini melez hale getirirler. Dalganın içine daldıklarında Tsuka Rover'ı iterken ikisi de Tsuka'yı korurlar. Ancak Rover birden ters döner ve yere çakılır. O sırada üzerinde olan Hüçü etrafa savrulur. Rover'ın içindeki diğer ekip üyeleri bayılır. Hemen sonra otomatik pilot devreye girer ve araç hedef gemiye doğru ilerler. Arkada kalan Tsuka ve iki ekip üyesi yaratıklarla mücadele etmeye devam etseler de bir süre sonra hayatlarını kaybederler. Rover'ın içinde baygın olan ekip üyeleri bilinçleri yerine gelince kendilerini Bugs 1 isimli geminin yanında bulurlar. İçeri girdiklerinde Mina gemiyi incelemeye çalışırken kısa süre sonra geminin dünyaya veri gönderdiğini fark eder. O sırada silah sesleri duyulur. Etrafa baktıklarında onlara ateş edenlerin hamam böcekleri olduğunu anlarlar. Böceklerin silah kullanabiliyor olmaları onları şaşırtır. Komachi kendine ilaç enjekte eder ve dev bir eşek arısına dönüşür. Yeni gücüyle hamam böceklerine saldırıp tek tek öldürmeye başlar. Jen de aynı şekilde 90 kat yükselebilen bir çöl çekirgesine dönüşürken Mina ise hamam böceklerini kolayca parçalayabilen yeşil başlı çekirge olur. Grup böceklerle savaşır ve birçoğunu öldürür. O sırada başka bir noktada bir hamam böceği telefonda Dr. Honda ile konuşmaya başlar. Şaşırtıcı bir şekilde silah kullanabilen diğer hamam böceklerinden farklı olarak bu hamam böceği tıpkı insan gibi konuşabilmektedir. Doktor bu böceği Komachi'den uzak durması için uyarır. Çünkü Komachi'nin dönüştüğü böcek son derece tehlikelidir. Telefon görüşmesini bitirdikten sonra bu böcek Bugs 2 isimli gemiye gider. Kaptanın kestiği oksijen akışını tekrar başlatır. Ardından böceğin vücudu patlar ve içinde kamufle olan Asuka ortaya çıkar. Grup Asuka'nın öldüğünü düşünse de ilaç enjekte ettiği için onun benzersiz gücü ortaya çıkmıştır. Asuka, hamam böceklerinin zihinlerini kontrol edebilme yeteneğine sahip bir meleze dönüşmüştür. Bu yeteneğiyle böcekleri birbirine karşı yönlendirerek hayatta kalmıştır. Bu an Asuka'nın gizli görevi açığa çıkar. O ve hacker olan Ichiro Dr. Honda'nın adamlarıdır ve diğerlerinden farklı bir görevleri vardır. Asuka kaptanı öldürür ve Ichiro'nun vücuduna su dökerek onu yeniden aktive eder. Ichiro en kötü koşullarda bile hayatta kalabilen ve yalnızca suyla aktive olabilen uyuyan sivrisinek olarak bilinen bir böceğe dönüşmüştür. Doktor, Mars'tan hamam böceği yumurtası getirmelerini istemiş ve Japon hükümetinin onu çoğaltarak askeri gücünü güçlendirmesini planlamıştır. Böcekleri yok etme görevi ise sadece bir aldatmacadır. Ichiro ve Asuka yumurtanın bulunduğu gemiyi alarak dünyaya dönmek üzere havalanırlar. Ancak bu sırada yumurta çatlamaya başlar ve iki evrimleşmiş böcek doğar. Asuka bu böcekleri kontrol etmeye çalışır ama başaramaz. Yeni doğan böcekler diğerlerinden çok daha güçlüdür. Asuka'yı öldürüp kendi türlerini yardıma çağırırlar. Onların sesini duyan hamam böceği sürüsü tıpkı bir sinek gibi kanatlanıp yükselmekte olan gemiye doğru uçmaya başlarlar. Geminin camlarını kırıp içeri giren sinekler gemide arıza yaratarak düşmesini sağlar. Bugs 2, Bugs 1'in olduğu yere doğru düşer. Yeni doğan evrimleşmiş böcekler gemiden çıkarak diğerlerine Komachi, Jen ve Mina'ya saldırmalarını emreder. Jen kendisine ilaç enjekte eder ve evrimini hızlandırır.
Normal böceklerle savaşmak zor olmasa da yeni doğan evrimleşmiş iki böcek çok daha güçlüdür. Bunlardan biri Mina'yı kolunu kopararak öldürür. Komachi ikinci doz ilaç enjekte ederken Jen üçüncü dozunu alır. Artık güçleriyle böcekleri hızla öldürmektedirler. Ancak böcekler geri çekilmezler. Jen kendine kanat çıkarmak için tekrar ilaç kullanır ve bu defa havada onlarla mücadele etmeye başlar. Böcekler onlara dalgalar halinde saldırırken sayılarını asla azaltmazlar. Tam lider böcek onları öldürecekken havada tıpkı melek gibi parlayan bir yaratık görünce durur. Bu yaratık Nanoo'dur. Bir kelebek olarak evrimleşmiştir. Nanoo, böcek sürüsünün üzerinde süzülerek onların üzerine toz partikülleri bırakır. Komachi ve Jen bunların aslında patlayıcılar olduğunu fark eder. Nanoo kendiyle birlikte tüm böcekleri yok etmek istemektedir. Bunu anlayan Komachi onu durdurmak için kendine ilaç enjekte edip evrimleşir ve yeni kanatları ile Nanoo'ya doğru uçar. Ancak ona yetişemeden Nanoo hem kendini hem de bütün böcekleri patlatır. Jin patlamalardan kaçarak Komachi'yi tam zamanında kurtarır. Gökyüzünde yükselirlerken güçleri biten ikili yere düşer. Bir süre sonra Komachi kendine gelir. Jin'in tamamen bir böceğe dönüştüğünü görür. Bu çok fazla ilaç kullanmanın bir yan etkisidir. Jin, Komachi'den dünyaya onsuz dönmesini ister. Çünkü bu artık onun yeni hayatıdır. Komachi onun teklifini istemeden de olsa kabul eder. Gemiye girmeden önce yeni doğan lider böceğin hala hayatta olduğunu görür. Ancak ona merhamet göstererek hayatını bağışlar. Geminin içinde baygın halde olan Ichiro, sarsıntıdan dolayı üzerine devrilen su sayesinde kendine gelir. Ichiro, Komachi'ye hayatını kurtardığı için minnet duyar. İkili kaçış kapsülünü başlatır. Onlar dünyaya dönmek için havalandıkları sırada böcekler onları izler. Lider böcek onların gitmelerini engellemek isteyen diğer böcekleri durdurur. Dünyada doktor Ichiro'nun sistemi hackleyip tüm olanları dünyaya yaydığını fark eder. Yardımcısı panikler çünkü Japon hükümetinin sırrı artık tüm dünyada açığa çıkmıştır. Ancak doktor sakin bir şekilde verileri almak isteyen diğer hükümetlere satmayı planladığını söyler. Hükümetin onun yanına yerleştirdiği bir ajan olan yardımcısı onu vurmak için silahını doğrultur. Fakat doktor mermiyi bir koruma kalkanıyla savuşturur ve kendisini öldürmeye yeltenen yardımcısını bir suikast silahından çıkan zehirle öldürür. Uzay gemisinde Ichiro katılımcıların hepsinin ifşa edilmesi gerektiğine yemin eder. Komachi'ye dünyaya döndüklerinde ne yapacaklarını sorar. Komachi ölenlerin anısına mezar yapacağını ve sonra tekrar Mars'a döneceğini söyler ve film orada biter.